Merhaba arkadaşlar. Bugün T bağlantı elemanını çizeceğiz hep beraber. Videomu izleyip kendiniz de denerseniz gelişiminiz için iyi olur. Hepinize iyi seyirler. Eskiz oluşturarak şekle başlıyorum. Ön yüzeyi seçiyorum bir tane. Bir tane daireyi seçiyorum. Dairemin iç çapını 21. Bir tane de dışta 30 olacak şekilde 2 daire çiziyorum. Görüldüğü gibi. Eskizi bitiriyorum böyle. Bunu ekstrüze edeceğim. 40 milimetrelik bir ekstrüzasyon yapıyorum. İlk çekim böyle bir oluşuyor. Şimdi bunun şöyle arka yüzeyine bir çizim yapalım. Buradan oluştur. Çokgenlerden teğetler çokgenini seçiyorum. Merkezden şöyle altıgen olacak. Dıştakinin çapı 30 15 yani. Bunu da 16 yapsak 1 milimlik bir boşluk bırakmış oluyoruz. 16,5 olsun, biraz daha olabilir. Burada şöyle içteki dairemiz değil dıştaki dairemi seçip P tuşuna basıyorum. Çünkü burada da bir şekil olduğunu bu eskizle görmesi için bunu yapmamız lazım. Şu yansıtma çok önemli bir şey bence. Çünkü bu Fusion 360'da yansıtmayı seçmediğimiz takdirde orayı algılamıyor, yani tek boş bir yüzey gibi gözüküyoruz. Eskizimi bitiriyorum. Şimdi şu seçmiş olduğum çokgeni ekstrüze edeceğim. Bunu da eksi 20 yapayım. Toplam 40 yapmıştım. Yarı yarıya gelmiş olsun ve katıyı oluşturur. Göründüğü gibi T bağlantı elemanımın ilk parçası, bir köşesi çıkmış gibi gözüküyor. Şimdi buradan oluştur diyorum tekrar. Buradan dişi seçiyorum. Çok basit bir şekilde. Yüzeyi seçiyorum. Modellememi göstermesini istiyorum. Bu kadar. Yani metrik 30'a 3,5 bir dişli kendi otomatikmen açıyor. Göründüğü gibi şeklimin ilk kısmı bitti. Şimdi diğer ikinci ve üçüncü parçayı daha bir kısa bir şekilde olacak şekilde yapacağım. Bunun için taşı kopyalayı seçiyorum. Şeklimin tam şöyle olacak şekilde buradan seçiyorum. Bunu kopya oluştur diyorum ve Y açısında 90 derece döndür diyorum ve kopyasını oluşturuyor. Evet, göründüğü gibi bir kısmı da oldu. Şimdi diğerini de gövde 1'i seçiyorum. Oluştur diyorum tekrardan. Buradan aynalamayı seçiyorum. Ayna düzlemi diyor. Ayna düzlemi olarak şu düzlemi seçince şu ikisini de birbirine bağlıyor ve şeklimiz oluşuyor. Ya burada şimdi şeklin iç kısımlarını fazlalıklar oluştu. Bunları boşaltmanın ben daha kısa yolunu bilmiyorum. Eğer siz biliyorsanız videonun altına yazabilirsiniz. Ben burada şöyle yapacağım. Şu yüzeyimi seçeceğim. Şurada bir yine P'ye basıyorum. Burayı algılasın. Sonra buradan şuradaki yüzeyi keseceğim. İçi boşalmış oluyor gördüğünüz gibi. Aynı işlemi buraya da yapacağım. Burada yeni bir eskiz oluşturuyorum ve burayı P ile seçince ve burayı boşalt diyeceğim. Tabi burada çok önemliydi. Buranın toplam uzunluğu 40'tı. 40'a kadar seçersek tam şekilde orayı silmiş olabilir. Ve şimdi bu iki gövdemi birbirine birleştir diyorum ve birleşiyor. Evet, bir T bağlantı elemanı çizmek bu kadar basit aslında. Ne kadar fazla pratik yaparsanız, ne kadar farklı açılardan düşünürseniz çizimde o kadar kendinizi geliştirirsiniz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Buna bir malzeme de ekleyelim isterseniz. Metali seçersek buna en uygun görüntü olarak ne olabilir? Altın olmaz. Bakır. Bronz iyidir. Evet. Göründüğü gibi bir T bağlantı elemanını çizmek bu kadar basit. Çok kısa bir sürede çizdik. Örneği tekrarlarsanız daha değişik mantıklarla söylediğim gibi içlerindeki o silme olayını ya da bunları birbirine eklerken ki içleri olmamasını bana yorum kısımlarında söylerseniz ben de öğrenmiş olurum. Öğrene öğrene üstüne kata kata daha iyi inşallah iyi yerlere geliriz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.